Herkese selamlar. Yeni bir Batum videosuna hoş geldiniz. Gürcistan'da bugün son günüm. Ben Mısır'a bilet aldım. Hem size etrafı göstereyim hem de anlatayım. Şu ileride pazar varmış. Oraya bakacağız. Daha sonra da çarşıya doğru devam edeceğiz. Buraları görmeye, tanımaya devam edeceğiz. Mısır'a bilet aldım bugün. Şöyle bir durum var. Buradan karayoluyla Azerbaycan sınır kapısı kapalıymış. Nedenini bilmiyorum. Bu sebepten dolayı da uçakla oraya gidebiliriz ama direkt uçuş yok Batum'da. Çok ilginç. Aktarmalı var. Bir de çok pahalı oluyor o şekilde. Ben de düşündüm ve Mısır'a bileti aldım. Oradan da Bali'ye geçeceğim. Fazla zaman kaybetmemem gerekiyor. Çünkü Bali'de de benim bir Endonezya turum olacak. Daha önce söylemiştim. Motorla Endonezya'yı detaylı bir şekilde gezmek istiyorum. Burada galiba ikinci eller satılıyor. Evet bunlar ikinci el. Ya Batum'da açıkçası, ya diğer yerleri bilmiyorum ama ben Batum için konuşuyorum. Zengini çok zengin, fakir de çok. Orta yok ya. Orta yok. Gerçekten zengini bayağı zengin. Bu gördüğünüz tüm tekstil ürünleri hepsi ikinci el. Çok var ama karşılıklı. Burada da devam edelim. Şu arkada pazar varmış. Şansımıza bugün yağmur yok. Bir önceki videoda ya orada yağmur hiç durmadı, biliyor musunuz? Bütün gün yağdı. Ama şu anda hava kapalı, yağmur yok. Yarından sonra çok güzel oluyor hava burada. Ama ben de gidiyorum artık. Çünkü Batum çok büyük bir yer değil. Eğer burada kazinolara takılmayacaksanız, eğer ticari bir işiniz yoksa, burada fazla zaten gezilecek, görülecek bir şey yok. Size söyleyeyim, onu da bir önceki videoda zaten gördük. En önemli gezilmesi gereken yerleri gösterdim. Aynı bizdeki, Türkiye'deki manavlar gibi değil mi? Çok benziyor. Bura hakkında şu bilgiyi de vereyim. Yemekler harika. Yemekler gerçekten çok güzel. Birçok kazino var. Yani burada eğer kazinoya takılmak isteyen insanlar olursa burada harika, gerçekten eğlenebileceği güzel oteller var. Ve aynı zamanda da orada da kazinoda da vakit geçirebileceği alanlar çok. Ben biraz araştırdım. Burada neler yapılabilir? İşte ne gibi aktiviteler var? Nereler görülmesi gerekiyor? Genelde doğayla ilgili. Yani doğa yürüyüşleri, burada çok güzel ormanlar var. İşte av yapıyorlar, ava gidiyorlar. Böyle aktiviteler var. Ama böyle aktiviteler için de buraya, Batum'a gelinmez. Yani o Türkiye'de de var. Çok güzel ormanlarımız var. İşte gezilecek yerler var. Ya burada daha çok ticari. Çok buraya gelen Türkler zaten %90'ı ticari. Yani iş yapmak için veya bir malzeme almak için, getirmek için, bu tarz şeyler için geliyorlar. Ama onun dışında burada gezmek için sadece 2 gün bence yeterli. Daha sonra Tiflis'e gidilebilir. Tiflis de tabii güzel bir yermiş. Ben gitmedim. Gidemeyeceğim. Çünkü vakit yok. Bali'ye gitmem lazım. Orada da işlerim var. Orada da çok güzel videolar düşünüyorum. Burada ekmek inanılmaz, her yerde bulabiliyorsunuz. Her yerde. Peynirli, poğaça tarzında, pişi tarzında, bak her şey var. Çok küçük restoran. 2 tane masa var içeride. Para bozmayla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Her yerde var. Her yerde. Hiç beklemediğiniz yerde bile çıkabiliyor. Döner zaten her yerde bulabiliyorsunuz. Burası eski köy kasabası gibi böyle bir hissiyat var.
Bak burada ATM'lerde para çekebiliyorsunuz her yerde. Ve benim ilk defa hayatımda gördüğüm burada kripto para ATM'leri var. Evet, yani gidiyorsunuz kripto para için, yani kripto hesabınıza para yatırabiliyorsunuz, transfer yapabiliyorsunuz. Burada diyelim ki araba aldın, ev aldın veya başka bir ticaret yapıyorsun. Her şeyi kriptoyla ödeyebiliyorsunuz. Bu konuda bayağı bir ilerlemişler. Onu söyleyeyim size. Kripto işi burada çok yaygın. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba abi diyor. Ya inanılmaz çok böyle çirkin binalar var ya. Böyle eski şey yapılmamış çok var. Başka bir sokağa giriyorsun, çok lüks. Yani çok lüks olan sokaklar çok değil. Onu söyleyeyim size. Yani bir iki sokak, o da Sovyetler Birliği'nden kalan binalar falan var. Onlar çok güzel duruyor. Ama onun dışında böyle Türkiye'den buraya gelince bir anda sanki böyle bir 20 yıl geriye gitmiş gibi hissediyorsun. Ama arabalar güzel ya. Araba çeşit çok. Burada vergiden dolayı galiba şeyler çok ucuz. Böyle teknolojik ürünler çok ucuz. iPhone'lar ya Türkiye'ye göre bayağı bir fark var. Diğer laptop olsun, diğer yine elektronik eşyalarda bayağı uygun. Baksanıza böyle binalar çok var. Eski tip. Bak telefonla konuşuyor ya. Böyle biraz Türkçeyi anımsatıyor ya. Anlayabiliyorsun biraz. Mesela kendi aralarında konuşuyor Gürcü'de. Böyle yakın kelimeler var. Aslında yine manav, eczane. Beni izleyenler, bilenler bilir. Ben her zaman açık sözlü videolarımda her zaman doğru bilgileri vermeye gayret eden birisiyim. Tabi bu bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Batum hakkında da şunu söyleyeyim size. Bakın tekrar Gürcistan demiyorum, Batum diyorum. Şimdi Gürcistan'ın ben diğer yerlerine gitmedim. Tiflis farklı olabilir veya başka şehirleri farklı olabilir. Ama Batum inanılmaz bana, ben zamanda şeye gitmiştim. Ukrayna'ya gitmiştim. Odessa. Odessa full mafya, çete, işte nerede yasa dışı parayı vuran herkes oralardaydı. Burası da tam öyle bir yer. Tam. Türkiye'den veya işte oradan buradan bir türlü bir yerlerden parayı vuran, işte ne bileyim yasa dışı işleri buraya taşıyan birçok kişiler var. Bu sadece Türkler değil. Türkler de var, çok var. Ama Rus, Azeri, ondan sonra bu kişiler de burada bayağı çok var ve yaptığı işler de karışık işler. Böyle durumlar böyle. Neyse onları aktaracağız sizlere. Yalana dolana gerek yok. Batum ama genel olarak yani bir turist olarak güvenli. Yani onların sizinle bir işi yok. O anlamda demiyorum. Yani buraya gelinebilir, gezilebilir. Ya başınıza bir iş geleceğini düşünmüyorum. Yani rahat. Ama kendi aralarında bunlar büyük koşturan kişilerden bahsediyorum. Burada bazı yerlerde döner diyorlar, bazı yerde shawarma diyorlar. Biz şimdi shawarma deneyeceğiz. Okay, one please. And one cola please. Oh, Pepsi. What? Pay now?
10. Standard. Yes. 8 lari buranın parası. Yani var etine göre, gramajına göre 10 var. Bir de 12 vardı. Ben 10'luk aldım. Böyle bakalım, tadına bakacağız. Okay, thank you. And Pepsi? Okay. Evet, gel tadına bakacağız. Evet, geldi. Tadına baktım. Biraz daha bakalım. Ben samimi ve dürüst konuşmayı severim. Türkiye'de yapılan birçok dönerden daha lezzetli. Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Yani bizim kendi kültürümüzün yüzyıllardır olan bir şeyi başkaları daha iyi yapıyor. Bilmiyorum. Yani ne diyeyim. Çok başarılı. Evet, devam ediyoruz. Şu bol bol etrafı da göstereyim sizlere. Yani şu hissiyatta videolarım olsun istiyorum. Ben gezerken siz de benimle beraber geziyormuş gibi çekimler yapmaya çalışıyorum. Bugün mikrofonum yok. Takmadım çünkü yağmur başlarsa mikrofon yağmura karşı şey değil, bozulabiliyor. Ama kamerada yağmur başlasa bile, yani ıslansa bile hiçbir sorun olmuyor GoPro'larda. Hatta su altında bile çekim yapıyor. Neymiş, şurada otel var da. Binalara bakın. Yani %70 böyle bak binalar hep. Bak karşısında böyle lüks otel var. Karşısı böyle. Çok dengesiz dedim ya. Görürsem sizlere de göstereceğim. Birçok yerde Ukrayna bayrağı da var. Ukrayna'ya tam destek veriyorlar. Burada yok şu anda ama bak Avrupa Birliği şey yapmışlar, bayrağı. Gürcistan bayrağı bu. Mikrofon olmadığı için bugün seste biraz kalitede düşmüş olabilir. Ama çok fazla da kötü olacağını düşünmüyorum. GoPro'nun kendi kamerasının şeyi de, mikrofonu da bayağı iyi. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Böyle geziyoruz ama. Burası otel karşısı. Bugün akşam var benim uçuşum. Gece saat 3'te Mısır'da olacağım. Başkent Kahire'de. Orada da duruma göre bir hafta en fazla kaldıktan sonra Bali'ye dönüş yapacağız.
Araba böyle modifiye yerleri o kadar çok var ki arabaya acayip düşkünler bunlar. Gelirseniz buraya birçok böyle araçta sesli bir şekilde müzik dinleyen ve gezme amaçlı trafiğe çıkan bir sürü insanlar göreceksiniz. Arabaya acayip düşkünler. Burada da acayip çok sokak köpekleri var bak. Burada da var. Böyle birçok yerde görüyorsunuz. Yani açık konuşayım, ben Gürcistan'ı, Batum'u çok daha gelişmiş bir yer olarak bekliyordum. Ama hiç alakası bile yok. Bazı videolarda ve kaynaklarda işte Gürcistan çok gelişti, efendim ekonomisi Türkiye'den daha hiç alakası yok. İnsanlar burada iş yok, güç yok. Hepsi yurt dışında, orada burada çalışıyor. Rusya'ya gidiyor. Şey yapıyor. Öyle ekonomisi falan güçlü de değil yani, onu da söyleyeyim. İşte bir kazinolardan falan şey yapıyorlar. Öyle bir başka bir muhabbet yok yani. Bir şey üretmiyor, bir şey yapmıyor. Bak şunu da söyleyeyim size. Avrupa Birliği'ne girecek ya. Burası şey düşünmeyin. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra buralar inanılmaz gelişecek şey. Hiç alakası yok. Avrupa Birliği öyle bir şey değil. Bak Polonya yıllarca, ta en eskiden beri Avrupa Birliği'nde. Ama bir gidin Polonya'ya, yani sen dersin ya bu nasıl bir şey? Hiç gelişmemiş. Sistem yok, bir şey yok. Ondan sonra yani şey gibi değil, öyle düşünün. Sadece para birimleri değişiyor. Askeri olarak korunuyor. Zaten Avrupa Birliği'ne girmek için sebepleri şey. Diğer böyle küçük ülkeler başka ülkeler işte işgal etmesin diye giriyorlar. Az önce gezdiğimiz yerler turizm falan olmadığı yerlerdi. Daha böyle lokal yerler. Bilerek oradan geçtim. Biraz görelim diye etrafı. Burası daha merkezi yer. Burada stadyum var. Başka böyle ara sokaklardan girdim. Böyle devam edelim. Böyle bir sürü ATM'ler var ama para için değil. Galiba buradan taksi çağırıyorsun, işte ne bileyim, veya bilgi için mi bilmiyorum. Veya onlara bilet mi alınıyor? Farklı makineler var sokaklarda. Bu arada bu videoda ses nasıl, eğer bunu da yazarsanız yorumlara sevinirim. Elimden geldiği kadar yakın tutmaya çalışıyorum, ses net olsun diye. Böyle gecekondu evler de var. Daha önce buralara gelmiş insanlar bak yorumlara doğru yazsınlar. Yani Batum gerçekten altyapısı, yollar falan hiçbir şey. Bir de acayip çirkin mimarisi var. Burası şimdi birkaç tane böyle tabi zenginin yaptığı evler var. Burası ara sokak. Ama genel olarak çok çirkin, büyük binalar. İnsanın içi karalıyor ya. Bak açık söyleyeyim sizlere. Sizlere açık konuşayım. Biri bana burada ev versin, arabamı versin. Tamam gel kardeşim burada kal, sana maaş da vereceğim. Ben burada hayatta kalmam. Ben hayatta yaşamam. Hayatta. Ne çocuklarımı getiririm buraya,
ne de kendim yaşarım. Bak diyorum bak, evimi, arabamı bir de maaş versinler, ben burada kalmam. Öyle bir yer. Ha ama görülmesi gereken yerler arasında o gezilecek yerler bir gün 2 gün güzel. İnsan görmek, yani yeni bir ülkeyi görmek, iyi olsun kötü olsun fark etmez. Görmek güzel bir şey, tecrübe etmek güzel bir şey. Ama diğer türlü yok. Burası hiç bana göre değil. Burada yerlilerle konuştuğumda birçoğu Türkiye ile ticareti, yani bu Türkçe niye bu kadar herkesi konuşabiliyor diye sorduğumda bunların yarısı Türkiye'ye gelmiş ve ticaretle ilgili, işte birisi, kimisi şeker almış, kimisi çay almış, kimisi efendim yani ticari buraya almış getirmişler veya buradan oraya satmışlar. Ama bu son dönemde Türkiye'de fiyatların aşırı artması artık o talebi eskisi gibi olmadığını söylüyorlar. Çünkü diyor hemen hemen aynı fiyatlar oldu diyor. Yani burası da zaten daha pahalıya geliyor gidip getirmek. O yüzden o ticari biraz yavaşlamış Türkiye ile. Şunlara bak. 2 tane kafası çıkmış orada izliyorlar. Buradan kahve alacağım şimdi. Bakın size göstereyim. Bunlar peynirli. Ondan sonra kıymalı. Böyle çok güzel. Pizza da vardı ama bunlar var ya, dün denedim bak şundan. Yok böyle bir tat ya, harika. En az Türkiye kadar güzel yapıyorlar. Şu etrafı da göstereyim. Şu ilerisi sol, daha merkezi yerler. Şimdi birazdan oraya gideceğiz zaten. Kahvemizi alalım. Fiyatları da göstereyim size. 2 rali, 2,5, 4. Şu 5. Ama doyurucu yani. Ben kahvemi aldım ama size asıl göstermek istediğim şey şu makineler. Dedim ya, burada Bitcoin, işte altcoin'ler, kripto paraları alabiliyorsunuz. Ödemeler yapabiliyorsunuz. Böyle sokakta, sıradan bir sokak burası. Burada böyle makineler var, ATM'ler var. Buradan bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ödemeleri buradan yapabiliyorsunuz. Ondan sonra hesabınıza, Bitcoin hesabınıza veya diğer hangi kripto paranız varsa oraya para yükleyebiliyorsunuz. Çekiliyor mu bilmiyorum. Ama böyle makineler burada çok var. Gürcistan'a birçok ürünler Türkiye'den geliyor demiştim sizlere. Bakın burada da Türkçe yazıyor hatta. Türkiye'de işitme cihazları diye. Buradan Türkiye'den getirdikleri malzemeleri burada satıyorlar. Bakın şöyle binalar. Ben bunlara takıldım ya. Bunlar var ya, o kadar değişik duruyor ki. Yani beklemediğim şeydi. Bak karşıda böyle küçük gecekondu tarzında ahşaptan ev yapmışlar. Konteyner gibi bak. Yanları İlginç yerler ya. Bak karşısı da hemen lüks yapılar var. Evet, bu sokak işlek sokaklardan bir tanesi. Ve diğer yerlere göre çok daha güzel duruyor. Biz bayağı böyle ara sokaklardan bilerek geldim. Buraları gezelim. Yastık, kılıf, halı. Bunlar büyük ihtimal Türkiye'den geliyor. Çok büyük ihtimal. Şu elektrikli scooterlar, bunlar da bayağı yaygınlaştı her yerde. Avrupa'da bunlardan çok var da Türkiye'de de var bayağı. Orada da gördüm. Yavaş yavaş bayağı yapıyor. 600 lari diyor şu küçüğü. Büyüğü de 1100 lari. Ama bana gitmez. Bali adasında pek oralarda gideceğini düşünmüyorum. Burada şimdi iPhone satan böyle bir yere geldik. Sadece iPhone değil, diğer modeller de var.
Ben şimdi size iPhone 15 Pro Max burada fiyatını güncel olarak söyleyeceğim. 3900 $60 dolar. 1400 dolara iPhone 15 Pro Max burada 3949 buranın parası olarak satılıyor. 256 GB. Bakalım başka ne var burada. Hemen şurada siz yine çevirip bakarsınız. Bakın burada 3249 liraya satıyorlar. 15 Pro. 15 Plus da 2899. Hala Türkiye'de 20.000 TL açtırmak galiba. Sizin için değer mi, değmez mi bilmiyorum. Ama fiyatlar böyle, size burayı da göstermek istedim. Devam ediyoruz. Burada change ofisler. Böyle sıralı bir şekilde. Kurlar aynı. 2.67 dolar, 2.80 euro ama TL her türlü alıyorlar. Hepsi alıyor TL. Bunları çözemedim ya. Bunlar ne acaba? Bunları çözemedik. Galiba telefonlara şey mi yüklüyor? Kontör gibi ona yükleyebiliyor galiba. Tişörtler, terlikler. Yolda araçları böyle bırakmışlar ama niye? Park yeri değil ki burası ya. İlginç. Veya park olarak kullanıyorlar ama yolun ortası yani. Baksanıza. Bilmeyenler için Gürcistan veya Gürcüler Hristiyan dinine inanıyorlar ve burada böyle bir kilise var. İçeriye bakalım. Çekim yapmak orada yasak ama ben şöyle içeride hafif İçeride konuşmuyorum. Saygısızlık olmasın. Evet, şimdi Wi-Fi'mizi aldık. Böyle tatlı bir sokakta oturduk. Yeah, and this I show you. Bir saniye, tatlımızı söyleyelim. And this one. Yes. Evet, kahvemiz geldi. Bir de tatlımız gelecek şimdi. Böyle tatlı bir sokakta. Birazdan zaten ilerleyeceğiz. Oralarda sizlere göstereceğim.
Hemen fiyatlar konusunda da biraz bilgi vereyim. Bu 10 lari, bu da 3 lari kahve. Yani 13 lari bu şekilde. Tabi burası biraz daha pahalı olan yerler. Daha çok turistik amaçlı olan kafeler ve yerler var burada. Videoyu kesmek lazım. Bana gönder videoyu. Sende çektik var ya. Omuzlar çektik. Evet, kahvemizi içtik. Şimdi burada bakın ne göstereceğim. Tabelalarda Türkçe tabelalar var. Helal kasap et pişiricisi diyor. Böyle birçok yerde Türkçe yazılarda görebiliyorsunuz. Çünkü buraya çok Türk turist de geliyor. Aynı zamanda ticaret için gelenler de var. Daha önce eğer buraya gelmiş olan kişi varsa benim ne demek istediğimi anlayacaktır veya gelecek kişiler de bunu görebilir. Gürcüler inanılmaz soğuk insanlar gibi duruyorlar. Hatta böyle kötü bakıyor, acaba hani böyle nerede kavga edecekmiş gibi. Ama merhaba dediğin zaman veya konuştuğun zaman hiç öyle biri çıkmıyor. Yani böyle yapıları biraz sert duruyor. Ama aslında gayet sohbet edildiği zaman çok iyi insanlar. Yani ben hiçbir şey görmedim terslik. Evet, şimdi geldi yemeğimiz. Bu neydi bu isim? Acaruli Hacapur. Haçapur. Acaruli Hacapur. Tamam. Burada Haçapur denemeden Gürcistan'a gelirseniz giderseniz burada üzülürsünüz. Çünkü inanılmaz lezzetli. Kaşar peynir, bak tereyağı koymuş. Görüyorsunuz. Bir de yumurta var. Şimdi bunun tadına bakacağız. Sağ ol. Aslında karnım da tok ama bugün son gün, işte bunlara denemeden gitmek istemiyorum. Tereyağı içinde eriyor bir de. Oo, içi var ya süper. Şöyle gezdirelim tereyağını. Karıştırdım. Doğru yapıyor mu bilmiyorum ama daha güzel durdu. Onlar da gülüyor bana, bak. Video çekiyorum ya. Tadına bakalım. İçine beyaz peynir de koymuşlar. Kaşar peyniri var. Yumurta. Alt tadını siz düşünün. Karıştırdıktan sonra da bak böyle oldu. Mükemmel. Müsaadenizle bana afiyet olsun şimdi. Gezmeye devam ediyoruz. Tıka basa doldum, artık hiçbir şey yemem. Umarım sıkılmadınız bu videodan. Bol bol size sokakları, işte yemekleri, gördüğüm şeyleri, gezdiğim yerleri göstermeye çalıştım. Beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bu
Bu sokak çok güzel ama. Saatli kule var. Saat şu anda 5:15. Akşam ettik. Ne taraftayız sen? Nasıl güzel sokaklar değil mi buralar? Abi ne öyle siyah ninja gibi, arabası da siyah, kendi de siyah. Buralar turistik yerler. İşte en çok turistin olduğu bölgeler buralar. Birçok yerde böyle kırmızı şarap satılan dükkanlar görebilirsin. Diğer alkoller de var içeride ama buranın şarabı meşhur. O içerisi çok güzel. Restoran, kafeler falan var içeride. Güzel. Burada da farklı bir kilise var. Соответственно, на очередь они там минимальные. Burası güzel. Burada işte zengin Gürcistanlılar burada takılıyor. Burada masaj yeri, fiyatları bilmiyorum. Tay masajı yazmışlar ama içeride Gürcüler çalışıyor, Tay değil. Satılık 150 metrekare. Böyle bir sokakta bayağı para isterler. Pizza, içeride alkol de var. Masaj yeri daha var bak.
Vay, buraya ben görmedim. Dün aslında diğer taraftaydım ben. Şu karşıya geçelim. Hızlı geliyor, koşalım. Thank you. Thank you. Burada taze meyve suları. Merhaba. Şunlar, bak bunlar var ya, bunlar eski model. Bunların daha yeni modelleri vardı. Bunları ilk Antalya'ya getiren benim. Şunları ilk Antalya'ya getirenlerdenim. Ya ilk demeyelim de birkaç kişi de vardı sadece. Ben de ilklerdendim, getirdim. Daha sonra taksicilerle ve ne bileyim nelerle anlaşamadık. Sattım. Bunlar şey, pedalli. Alıyorsun bunları, kirala, geziyorsun burada. Vay vay vay, limana bak. Burada ticari yerler galiba burası. Baksanıza. Oo, şuna bak, ilk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum. Gemi görüyorum. Bak karşıda. Türk restoranı bak, liman. Turkish restaurant. Burada balıkçı abiler. Balıklarını tutmaya. Bunları tutmuş mu yoksa şey, yok tutmuş mu? Küçük bunlar. Altara, malinki. Stavrit. Yiyiliyor. Oh, good. Güzel he. Good, very good. Good ya. Oh. Orada da tutmuşlar bayağı. Aha, geliyor. Tuttu yine. Burada hepsi aynı cins balıktan. Demek ki sadece ondan var. Şöyle küçük oluyor. Onlardan tutuyorlar. Ali ve Nino'nun heykeli de hemen şu karşıda bak. Şurası. Liman tarafında görmüş olduk. Şansımıza hiç yağmur başlamadı. Bu güzel oldu ya. İyi gezdim vallahi. Liman tarafında görmüş olduk. Şansımıza yağmur da başlamadı. İyi gezebildik son gün. Hediyelik hatıra şunlardan aldım ben. Şöyle. Bunlardan. Hello, aleykümselam. Burada da şey bak, dedim ya buranın kırmızı şarapları veya beyaz şarapları çok meşhur diye, onu da hediyelik eşya yapmışlar. Buradan biz çarşıya doğru devam edelim. Burada kiralayabileceğiniz, burada da kiralık scooterlar var. Bak bendeki bunlar da bak aynısı. Göstereyim sizlere, şunlar da. Bunlar yeni modelleri.
Turistlere kiralıyorsun burada. Eşi çocuğu oturabiliyor. Kendisi de bunu kullanıyor. Gayet güzel ya, böyle şey, sahil tarafını gezmek için. Antalya'da çok var bunlardan. Bunlar da çok güzel. Burada teleferik varmış. Biletimizi aldık. Fiyatı da 30 lari. Okay. Merhaba. Thank you. Biraz korkmuyorum da değil. Bu Antalya'daki olayı biliyorsunuz. Teleferikte bayağı bir üzgün bir durum oldu. Üzücü bir durum oldu. Ama burada görünce çok güzel manzara olacağını düşünüyorum. Dur oradan bakalım. Evet, beni buraya alıyor. Ve gidiyoruz. Biz o kadar yüksekte olmamıza rağmen bak, burası bizden daha yüksek, şu binalar. Şimdi daha iyi görüyorsunuz değil mi? Bak, böyle hep eski evler var. Yeni evler sadece böyle yeni binalar. Şu bölümde sadece biraz var. Onun dışında genelde hep böyle. Benim böyle şeylerden korkum yok ama bu Antalya'daki olayı gördük ya, bir de çok yeni. Biraz korkmuyorum değil. Geldik sayılırız şu tepeye. Orada fotoğraf çekilecek yer varmış. Daha sonra tekrardan geri dönüş olacak. Evet, zirveye çıktık. Burada ama manzaralar çok güzeldi değil mi? Gerçekten güzeldi. Ve tepelere böyle şey yapmışlardı. Birçok kilise vardı tepelerde. Niye öyle? Böyle tam ormanlığın içinde. Ya Batum'un bak etrafı tamamen dağlarla böyle kaplanmış. Çok güzel. Şimdi ama daha iyi anlayacaksınız Batum'u. Benim ne demek istediğimi. Bakın şimdi etrafına baktığınız zaman çok güzel görüyorsunuz. Yeşillikler, harika bir doğası var. Ancak böyle döndüğümüz zaman her yer betonlaşmış. Bak, hiç yeşil alanlar görüyor musun şehrin içinde? Bak, işte bu bitirmiş içeriği. Ama buraya baktığın zaman çok güzel.
Bu taraftan da bakalım. Buralar çok güzel bak. Biz şuradan geldik. Böyle yukarıya. Yarım saat sürüyor. 15 dakika geliş, 15 dakikada gidiş. Bu güzel manzara eşliğinde videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.